Yine karşınızdayım. 21 Aralık Pazar saat 12.03. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ın başı gerçekten dertte arkadaşlar. Gerçekten sıkıntıda Saadettin Saran. Dün savcılığa ifade verdikten sonra adli tıpta saç, kan ve idrar örneği alınmıştı. Kendisinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığını belirlemek için ve ondan sonra da serbest bırakılmıştı. Ancak bu Saadettin Saran'ın bu dosyadan e, kurtulduğunu, bu dosyadan aklandığını göstermiyor. Zaten kendisi karakola imza verme şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol tedbirleri uygulanmak üzere serbest bırakılmıştı. Ve Saadettin Saran'ın bu tahlil sonuçları geldikten sonra savcının onu mahkemeye sevk etmesi çok önemli olacak. Mahkemeye tutuklanması isteğiyle sevk edebilir Saadettin Saran'ı eğer saç örneğinde, kan örneğinde, idrar örneğinde onu sıkıntıya sokacak bulgular ortaya çıkarsa Saadettin Saran'la ilgili savcılık böyle bir tedbir alma ihtimali olabilir arkadaşlar. Serbest de bırakılabilir, beraat de edebilir, tamamen dosya dışı da bırakabilir. Bu oradan gelecek sonuçlara bağlı, tahlil sonuçlarına, adli tıptan gelecek tahlil sonuçlarına bağlı ve çok önemli bir gelişme yaşandı aslında. Dün sessiz, sakin, pek kimsenin de haberi olmadı bundan. Savcılık e, Saadettin Saran'ı dün tahlil için, idrar, kan örneği ve saç örneği tahlili için adli tıpa gönderirken bir başka kişiyi de makama çağırdı. Kimdi o kişi? Bir gün önce uyuşturucu yer temin etmek, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak suçuyla tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci, spiker Ela Rümeysa Cebeci'yi cezaevinden görüşmeye çağırdı. Ek ifade için tekrar adliye binasına, savcılığa çağırdı savcılık. Savcılık cezaevinin savcılığını telefonla arayarak Ela Rümeysa'nın hemen savcılığa gönderilmesini, adliyeye gönderilmesini istedi ve cezaevi aracıyla mevcutlu olarak Ela Rümeysa Cebeci çok kısa sürede adliyeye getirildi arkadaşlar ve savcının ifade verdiği savcının karşısına çıkarıldı. İfade verdiği savcı soruşturma kapsamında sunucu Ela Rümeysa Cebeci'yi tutuklayan savcı kendisine bazı sorular sordu. Bu sorular neydi? Saadettin Saran ile aralarında geçen uyuşturucu içerikli yazışmaların e, gerçek olup olmadığını sordu. Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda ortaya çıkarılan bu yazışmaların gerçekten uyuşturucuyla ilgili olarak yapılıp yapılmadığını sordu. Ve ek ifade için adliyeye getirilen tutuklu Ela Rümeysa Cebeci ifade işlemlerin bu ifadelerin gerçek olduğunu söyledi arkadaşlar. Kabul etti. Bu uyuşturucu içerikli yazışmaların gerçek olduğunu, doğru olduğunu söyledi, kabul etti. Şimdi bu ek ifade eğer Saadettin Saran'ın test sonuçları da pozitif çıkarsa Saadettin Saran'ı tutuklatabilir arkadaşlar. Bu ek ifade. Çünkü Ela Rümeysa Cebeci savcının karşısına çıkıp dün bu ek ifadeyi vermeden önce Saadettin Saran savcıya ifadesinde bunların espri kaynaklı yazışmalar olduğunu söylemişti. Aralarındaki espriler olduğunu söylemişti arkadaşlar. Saadettin Saran'ın başı gerçekten dertte olabilir arkadaşlar. Şimdi Saadettin Saran sabırsızlıkla bu kendisinden emin olduğunu konuşmalarda söylüyor ve uyuşturucuyla işi olmadığını söylüyor. Tabii ki herkes bu adli tıptaki tahlillerin, alınan bu numunelerin sonucunu bekliyor. Nasıl çıkacak arkadaşlar? Nasıl çıkacak? Şimdi bu konuyu şöyle bir hatırlatayım sizlere.
Dün 3 saat süreyle savcılıkta ifade verdi. Ne konuşuldu? Savcılık ne sordu? Saadettin Saran ne dedi? Arkadaşlar, Ela Rümeysa Cebeci ile mesajları soruldu. Ela Rümeysa Cebeci ile Saadettin Saran arasında, bakın, bu tarafı özel ilişkidir. Bir özel ilişki var. Bu özel hayattır. Bu tarafı özel hayattır. Bu kabul. Bir özel bekar adam, o da bekar bir kadın, sevgili olabilirler. Bu normal, ama savcılığın merak ettiği, savcılığın deştiği konu bu değil. Savcılık bir suç olduğunu düşünüyor ortada ve o suçun olup olmadığını, gerçek olup olmadığını öğrenmek istiyor. O suç işlendi mi, işlenmedi mi? Çünkü bu bir kamu. Kamu adına hareket ediyor savcılık. Kamu adına savcılık, eğer bir suç işleniyorsa bunu ortaya çıkarıp suçu işleyenin ceza almasını sağlamak zorunda. Şimdi ben anlıyorum Fenerbahçe taraftarları, Saadettin Saran'ı, başkanlarını arkasındalar, koruyorlar, ediyorlar, ama bir insan suça karıştıysa gerçekten karışıp karışmadığını öğrenmenin de başka yolu yok arkadaşlar. Bunun için kurumlar var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde nedir? Savcılık var, hakimlik makamı var, savcılık makamı var, adliye. Yani bunlar bu konuyu incelemek zorundalar. Hiçbir kimsenin mevkisi, makamı nedeniyle bir başka kişiden adalet karşısında, kanunlar karşısında bir ayrıcalığı yoktur. Suç işleyen kim olursa olsun cezasını, eğer işlediyse çekecektir. İşlemediyse de beraat edecektir, aklanacaktır, başı dik bir şekilde ortaya çıkacaktır. Şimdi bu açıdan taşkınlık yapmadan, bu açıdan yani sakin bir şekilde bu adaletin işleyişini beklemek lazım arkadaşlar. Bu nedir? Adli Tıp Kurumu, devletin kurumu tahlil etti. İdrar örneği, saç örneği, kan örneği alındı. Yasaklı madde kullandı mı, kullanmadı mı? Aleyhindeki suçlamalar, yasaklı madde hiç kullanmadıysa, zaten hiç çıkmazsa, tertemiz çıkarsa, saç örneği, kan örneği, idrar örneği, aleyhindeki suçlamaların hepsi düşer arkadaşlar. O zaman gerçekten dediği gibi Ela Rümeysa Cebeci ile arasındaki o yazışmaların, o sende uyuşturucu var mı, esrar var mı, şu var mı, bu var mı, ekiyor musun bahçene filan gibi bu yazışmaların şaka yollu olduğu, Saadettin Saran'ın iddia ettiği gibi anlaşılır arkadaşlar. O zaman bu suçlamaları yapan yalancılara Saadettin Saran tazminat davası, ceza davası açma hakkı doğar. O zaman bu bir insanın suçlu olarak kamuoyuna yansıtan, yalan ihbarda bulunan, yalan ifade veren kişiler cezasını o şekilde çekerler yine adaletten. Arkadaşlar, şimdi burada yurt dışına çıkış yasağı uygulandı ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulandı, serbest bırakıldı. Şimdi 3 saat süren savcılık ifadesinden örnekler okumak istiyorum size burada arkadaşlar. Saadettin Saran'a Ela Rümeysa Cebeci ile aralarında geçen mesajlar ve ses kayıtları sunuldu. Ekte bulunan ses dosyası çözümü diye bir belge var mesela. Tamam, pazar teyitleşiriz, sende var mı ondan diye soruyor. Pazar sabahtan teyitleşelim, olma ihtimali %70. Assos'a gideceğim, birazdan geç dönmem herhalde. Birazdan Assos'a gideceğim, geç dönmem herhalde. Konuşuruz, hadi bay bay diyor Saadettin Saran. Sende var mı ondan diye soran da Rümeysa. Ben Escobar mıyım? Yok, pardon. Ela Rümeysa Cebeci'nin de ben Escobar mıyım, nereden bulayım? Sen yetiştiriyordun ya başkanım, yol birkaç dal takılalım, haberleşiriz diyor. Yani başkanın yasaklı madde yetiştirdiğini burada ima ediyor. Saadettin Saran sende var mı ondan? Pazar sabahları teyitleşelim diye sorunca olma ihtimali %70. Assos'a gideceğim. Birazdan geç dönmem herhalde. Tamam, konuşuruz, hadi bay bay diyor. Cebeci ise ben Escobar mıyım, nereden bulayım? Sen yetiştiriyordun ya başkanım, birkaç dal yol takılalım, haberleşiriz diyor. Bana gelirken getirmeyi unutma ama, sarılmamış doğal halde diyor. Saran'da öyle yok bende diyor. Ela Rümeysa hani ekmiştin diyor. Artık serbest oluyor, yasa tasarısı hazır, sana demiştim.
Hemen dik bence, hatta arazi al, satışını yaparsın inşaat vesaire için diyor Ela Rümeysa. Saran bu mesaj içeriklerinin doğru olduğunu, tarihler noktasına yanlışlıklar olabileceğini söyleyerek bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önceki yazışmalardır diyor arkadaşlar Saadettin Saran. Mesaj içerikleri daha önceki izlediğin filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetiştirmekle uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz. Bu mesajlar şaka amaçlıdır. Bu mesajlar şaka amaçlıdır dedi Saadettin Saran. Ee, ve ve mesajları kabul etmedi arkadaşlar. İfadenin devamında Ela Rümeysa Cebeci ile arasında iyi misin, çok içtik şeklindeki mesajlaşmalar soruldu. Saran çok içtik şeklindeki mesajın Hırvatistan'dan bana gelen özel bir şaraptı. Ben akşam pro içtim. Ela da vazol sigara içti. O akşam şarabı çok fazla içti. Ben yarım kadeh içtim. Ela'nın kafam güzel mesajı şarabı tek başına içmesiyle alakalıdır diyor. Devam ediyor aralarındaki diyalog. İncelenen dijital materyallerden ele geçirilen ses kayıtları da ifadede yer alıyor arkadaşlar. Saran, Ela Rümeysa Cebeci'ye, Saadettin Saran, kızım laf dinlemiyorsun ki, yavaş yavaş diyorum. Böyle agresif insanlar gibi böyle şeyler yapıyorsun. Ayarında bırak, her şeyi abartıyorsun. Neyse, Habertürk'ten bir sürü insan çıkarılıyormuş. Doğru mu diye soruyor Ela Rümeysa'ya. Ela Rümeysa'nın ise cevap olarak şöyle söylüyor arkadaşlar. Ama var ya, ne HD rüyalar gördüm ve böyle düşüncesizce uyudum. Müthiş bir şeymiş. Bahçeden topla getir bana bir dahakine. Evet, kelleleri alıyorlar. Bakalım neler olup bitecek, ama sen de Kenan Tekdağ ile aranı düzelt lütfen. Bu benim için çok önemli. Mutlu olurum bunu yaparsan diye cevap veriyor Ela Rümeysa. Ela Rümeysa ile Kenan Tekdağ arasındaki yakınlaşmalar biliyorsunuz iddia konusu oldu ve Ela Rümeysa'yı Kenan Tekdağ devlet bürokratlarıyla görüşmeye giderken yanında yem olarak götürdüğü iddia edildi. Evet, çirkin iddialar ama bunlar hep yazılıp çizildi arkadaşlar. Kenan Tekdağ'ın sunucu spiker Ela Rümeysa'yı önemli insanlarla görüşmeye giderken yanında götürdüğü hep yazıldı, çizildi ve Kenan Tekdağ da cezaevinden buna çok sert cevap verdi. Böyle şeyler olmamıştır. İnsanların namusuyla, şerefiyle oynayan şahsiyetsizler, haysiyetsizler diye çok sert cevap verdi Kenan Tekdağ. Saadettin Saran'a bahsi geçen bir konuşma içeriği soruldu arkadaşlar. Cevap olarak bu Kenan Tekdağ konusu kendisine sorulduğu zaman Ela Rümeysa ile arasında geçen, ben Kenan Tekdağ'ın kötü kalpli ve tehlikeli bir insan olduğunu bildiğim için Ela Rümeysa Cebeci'yi Show TV'ye geçirirken uyardım. Yani Habertürk'ten Show TV'ye geçti ve Show TV'de Sevilay Yılman'la, gazeteci arkadaşımız Sevilay Yılman'la bu sabah programını sunuyor. Ela Rümeysa Cebeci biliyorsunuz. Uyardım onu diyor Show TV'ye geçerken. Cebeci'nin bahçeden topla bir dahakine şeklindeki mesajının sebebi olarak Saran, izlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı kendi aramızda metafor şeklinde gerçekleştirdiğimiz bir espridir. Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakam olamaz dedi. Ela Rümeysa Cebeci'nin ilk gözaltına alındığı dönem geçmiş olsun mesajı attığını ve Cebeci'nin kendisine daha yakın, yani çok yakın günlerde ve Cebeci'nin kendisine inan bana böyle bir şey yapmadım dediğini, kendisinin de inanıyorum sana dediğini belirten Saran, uyuşturucu kullanmadıklarını, aksi halde bu tarz konuşmaların geçmeyeceğini ileri sürdü. Yine iki isim arasında geçen ilginç bir konuşma var. Bu da soruldu Saadettin Saran'a. Cebeci, bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal olanından diyor Cebeci Saadettin Saran'a. Saran da o yok bende. Ve Cebeci, hani ekmiştin, artık serbest oluyor. Hemen dik bence. Hatta arazi al, satışını yaparsın diyor. Ve Saadettin Saran bu konuşmalara ilişkin verdiği ifadede dün savcılığa bu kadar aleni şekilde konuşmamız espri olduğunu göstermektedir diyor.
Saran hayattaki tek bağımlılığının spor olduğunu söylüyor. Gerçekten çok sportmen bir insan Saadettin Saran, biliyorsunuz. Her sabah kalkıyor, 1 saat, 1,5 saat yüzüyor. Sadece benim kanser olduğum dönemde, geçmiş olsun başkan, benim kanser olduğum dönemde annem ile babamın son hastalık ve ölüm süreçlerinde, e, Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde ve iftiraya uğradığım süreçte pek çok kişi tarafından tarafıma organik sakinleştiriciler verilmişti. Ben de bunları kullandım. Bunların içerisinde uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum, dedi Saadettin Saran. Saadettin Saran'ın kanser olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Kanser atlattığını bilmiyordum. Gerçekten önemli bir rahatsızlık geçirmiş. Saran ifadesinin devamında, Saadettin Saran'ın ifadesini okuyorum arkadaşlar. Aramıza geç katılan izleyiciler başından itibaren videoyu biraz sonra yüklediğim zaman izleyebilirler. Çok çarpıcı sözler vardı. Başta kaçırmayın onları. Saran ifadesinin devamında şunları söyledi. İstanbul'daki evimde misafir odası olarak kullanılan odada Ghostek yazılı kavanoz şeklindeki madde uyuşturucu madde kalıntısı değil. Cam kavanozun içerisinde kızımın ilaçları vardır. Büyük ihtimal camdaki kalıntılar bu ilaçların tozlarıdır. Asos'taki evimde, oradaki çiftlik evi, yapılan aramada çıkan maddelere ilişkin olarak o evde çalışan hizmetliyi aradım. Bunlar ne diye sordum. Asos'taki evimde tahmini 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırlamıştım. Bahçeye çok fazla sinek gelmişti. Bu sinekleri uzaklaştırmak için lavanta veya türevi şeklinde yaprakları evde çalışan hizmetli yaktığını söylemişti. Ele geçen maddeler de kahve, lavanta ve ada çayı yakılması sonucu kalıntılardır, dedi. Saran evinde bulunan kalıntılar ve maddeler için uyuşturucu değil, dedi, ancak incelemeye gönderilen bu maddelerin yapılan ilk testinde arkadaşlar uyuşturucu kalıntıları olduğu tespit edildi. Saadettin Saran'a bu durumda soruldu. Bu arada sonunda çok çarpıcı bir haber vereceğim sizlere. Bu arada Saran bu soruya şöyle cevap verdi. Bu maddenin ilk testi pozitif çıkmış olabilir, ancak kriminal sonucunun beklenmesini talep ederiz. Biz Assos'taki villada çok fazla misafir ağırlarız, büyük davetler veririz. Davetlere 100'ün üzerinde insan katılır. Hatta en son 21 Ağustos'ta kızımın düğününde 400 kişiden fazla insan vardı. Zaten bulunduğu yerler evin içerisi değildir. Bahçede bulunmuştur. Bu davetlerin birinde ya da benim olmadığım bir zamanda bir başkası tarafından kullanılıp atılmışsa bilgim yoktur. Ya insan hakikaten davetli orada eser çektiyse, davetli olarak eve gelen yüzlerce insan geldi diyor. Ve kalıntısını attıysa, sigaranın dibine attıysa, onun içinde eser bulunduysa Saadettin Saran'ın bir suçu olmaz bunda. Eğer öyle olduysa. Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep ediyorum diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti Saadettin Saran. Arkadaşlar şimdi baştan yayına katılmayan dostlar için şunu söyleyeyim. Ela Rümeysa Cebeci dün tekrar savcılığa çağrıldı. Saadettin Saran savcılıkta ifadesinden sonra kan vermeye, saç örneği vermeye adli tıpa götürülürken polisler tarafından Ela Rümeysa Cebeci cezaevinden savcılığa çağrıldı. Cezaevi savcısını aradı. Onu sorgulayan ve Saadettin Saran'ı sorgulayan savcı ek ifade için hemen yanına makama getirilmesini talep etti ve getirildi Ela Rümeysa Cebeci savcılığa ve Saadettin Saran'la bu konuşmalarının espri amaçlama yapıldığını yoksa gerçekten uyuşturucu kastedilerek mi yapıldığını sordu savcı Ela Rümeysa, spiker Ela Rümeysa Cebeci'ye ve Ela Rümeysa Cebeci ne cevap verdi biliyor musunuz arkadaşlar? Espri amaçlı değil, gerçekten uyuşturucu kastedilerek yapıldı, dedi. Bu yazışmaları kabul etti. Bu da Saadettin Saran için bayağı bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Ve sonda bahsettiğim habere geliyorum. Savcılık hakikaten Saadettin Saran soruşturması üzerinde çok ciddiyetle duruyor arkadaşlar. Son derece ciddiyetle duruyor. Saadettin Saran için hakikaten sıkıntı olabilecek gelişmeler yaşanabilir. Savcılık dün Çanakkale'de Assos'taki o çiftliğin bekçisinin mevcutlu olarak gözaltına alınıp yani İstanbul'a getirilmesini talep etti. Çanakkale Ayvacık ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazdı ve İstanbul'a getirilmesini
makama getirilmesinin ifadesinin alınacağını söyledi savcılık. Şimdi orada Saadettin Saran'ın ifadesinde çiftlikteki kalıntılarla ilgili, çiftlikteki uyuşturucu olmadığını söylediği ancak çıkan sonuçlarda pozitif uyuşturucu çıktığı şeklindeki o çiftlikteki ıvır zıvırla ilgili sorular bekçiye sorulacak. Bakalım bekçi ne diyecek? Çiftlikte hakikaten dikilmiş miydi? Esrar yetiştiriliyor muydu? Yetiştirilmiyor muydu? Durum nedir? Biliyor mu uyuşturucu olup olmadığını? Bekçi sorularla sıkıştırılacak. Bekçiye bu sorular soracak. Saadettin Saran'la ilgili bekçiden hem uyuşturucu konusunda hem de savcının merak ettiği başka konularda bilgi istenecektir. Bekçinin vereceği bilgiler de çok kritik olacaktır bu soruşturmada. Şimdi bu kan testi, idrar testi ve saç testi birkaç gün içinde çıkar arkadaşlar. Saadettin Saran'ın dün verdiği bu testlerin sonucu birkaç gün içinde belli olur. Saadettin Saran bu süreç içinde bence teknik takibe de alınır. Fiziki takibe de alınır. Bunu savcılık bütün zanlılara zaten prosedür olarak uyguluyor. Saadettin Saran'a özel bir uygulama değil bu arkadaşlar. Bütün şüpheli durumlarda özellikle bu uyuşturucuyla ilgili çalışmalarda savcılık bizim bildiğimiz, bilmediğimiz bütün yöntemleri polis marifetiyle uygulayabilir. Gerçeklerin ortaya çıkarılması için. Ama Saadettin Saran'ın tekrar söylüyorum testleri negatif çıkarsa, uyuşturucu kullanmadığı anlaşılırsa o zaman Saadettin Saran da Fenerbahçe taraftarının söylediği gibi masum olarak ortaya çıkacaktır, aklanacaktır. O zaman da Ela Rümeysa Cebeci'nin bu kendisiyle uyuşturucu konusunda yazıştıklarını söylemesi yanlış bir bilgi ve olarak ortaya çıkacaktır ve Saadettin Saran'ı suçlayan gizli tanık da yalan söylediği ortaya çıkacaktır. Ben de sizler gibi bu soruşturmanın seyrini çok merak ediyorum arkadaşlar. Birkaç gün sonra gerçekler ortaya çıkacaktır diyorum. Fenerbahçe seyircisini de sakin, taraftarını da sakin olmaya davet ediyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Eğer beğen yaparsanız çok memnun olurum. Kolay değil. Pazar günü sabahleyin sizlerle bu bilgileri paylaşmak ve yorumlamak için bu ikinci canlı yayınım. Bundan önce de Tuğyan'la yapılan röportajla ilgili olarak hapisteki cezaevindeki Tuğyan'la yapılan röportajla ilgili olarak da canlı yayın açtım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. O videoyu da yükledim. Ve abone olmadan izleyen dostların da abone olarak bize destek olmalarını rica ediyorum. Sevgiler sunuyorum hepinize. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Caner selamlar kardeşim. Caner selamlar. Moderatörüm Caner. Görüşmek üzere Caner. Moderatörüm ve özel abonem. Dilerseniz sizler de özel abonem olabiliyorsunuz dostlar. Bunun için yapmanız gereken şey katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek. Teşekkür ederim arkadaşlar.